Bozkurtlar. Bozkurtlar, Türkler gibi ataerkil bir yapıdadır. Yani ataya bağlıdır. Bozkurtlar, Türkler gibi teşkilat halinde bir yaşam sürerler. Bozkurt sürüsünün Türk ailesindeki gibi bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz. Savaş şekilleri olarak benzerlik gösterirler. Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde göbekten de gelen ana kuvvetle saldırırlar. Türklerdeki hilal taktiği buradan gelir. Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar. Karda yürüyen 40 bireylik bir sürüyü takip eden biri sadece 5-6 ayak izini görebilir. Çünkü sürü önde giden lider bozkurtun ayak izlerine basarak ilerler. 6-7 kurt bulacağımızı düşünürken koca bir sürüye rastlayabilirsiniz. Bozkurtlar Türklerin olduğu gibi özgürlüklerine düşkündürler. Dünyada evcilleştirilmemiş tek hayvan olma unvanı Orta Asya bozkurtlarıdır. Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öt denen keseyi parçalar ve intihar eder. Tüm hayvanlarda bir yavrunun annesi ya da babası ölürse yavru da ölür. Fakat bozkurtlarda sürü hiyerarşisi buna müsaade etmez. Yavrunun hem annesi hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Diğer sürü üyeleri yavruya evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler. Bir bozkurt sürüsü sadece yiyeceği kadarını avlar ve yine harika bir özelliktir. Kuzulu koyuna saldırmazlar. Yavrusu olan bir hayvana saldırmazlar. Bu özelliği daha da uzatmak mümkün. Fakat devamında bir başka konuyu da değinmek istiyorum. Bozkurtlar asildirler. Bunun en sağlam kanıtını söyleyeyim. Bozkurtlar yaşadıkları coğrafyada kara kurtlarla birlikte yaşarlar. Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer ve girdiği sürünün liderliğini alır. Fakat kara kurt sürüsünden ayrılan bir kurt bozkurt sürüsüne alınmaz. Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. Buna akaben bozkurt sürüsünden ayrılmış bir bozkurt da tekrar o sürüye alınmaz. Bunlar hoş olaylar fakat beni en çok etkileyen konuyu söyleyeyim şimdi. Dünyanın her yerinde av yapılmış ve ölümüne yakın bu maceralarını kitaba almış bir avcının anlattıklarından bahsetmek istiyorum aslında. Kitabı 2 kişi yazıyor ve Ural dağlarında yaptıkları bir avdan bahsediyorlar kitapta. 7 kişilik bir avcı ekibi, 2 de rehberleri var. Av sırasında biri bozkurt sürüsüyle karşılaşıyorlar. Bu kurt türünden her yerde olmadığı için hepsini avlayıp doldurtmak istiyorlar. Avcıları fark eden sürü lider bozkurt eşliğinde ormana giriyor. Tüm sürü ormana girince içlerinden 3'ünün geri geldiğini görüyor avcılar. Sanki vurulmayı bekliyormuşçasına oracıkta öylece duruyorlarmış. Tabi ayıya bile kafa tutabilen güçlü çeneleri av tüfeklerine karşı yetersiz kalıyor ve 3'ü de orada vuruluyor. Sürüyü kaçırmak istemeyen avcılar rehberlerin ormanın bu bölümü çok sık ve dik yamaçtır uyarısına rağmen sürünün peşinden ormana giriyor. Avcılardan birini sokan yılan yüzünden av yarıda kalıyor ve dönmek zorunda kalıyorlar. Süreye ulaşamıyorlar yani. Dönüşte vurdukları 3 kurtu almaya gittiklerinde kitabın yazarı ölene kadar unutmayacağını söylediği bir manzarayla karşılaşıyorlar. Not: kurtlar ölen bir başka kurdu yerler fakat yavrularını yedirmezler. Kurtlardan biri ölmüş. Birisi ise ölmek üzere ve acı çekiyor. Sonuncusu kaburgasından kalça kemiği arasındaki bölgeden yara almış. Ayakta durmakta zorluk çekmesine rağmen ölen kurdu yemeye gelen 4 kara kurta kafa tutuyor ve 4 kara kurt ise yaralı bozkurt yüzünden ölü bozkurta yaklaşamıyor. Avcıları gören kara kurtlar hemen kaçıyor. Onların uzaklaştığını gören bozkurt ağır yaralı olan ve acı çeken diğer bozkurtun boğazını ısırıyor ve öldürüyor onu. Sonrasında kendi düşüp ölüyor. Ölen ilk bozkurtun da boğazındaki diş izlerini fark edince daha fazla acı çekmemesi için arkadaşı tarafından öldürüldüğüne kanaat getiriyorlar. Üzerlerine doğrultulmuş namludan korkmayan bozkurtlar ve diğer gördükleri avcıda hayranlık uyandırıyor. Kurtları doldurmak yerine gömmeyi daha uygun buluyor. Gömme işlemi bittikten sonra yerdeki kanlara dakikalarca bakıyorlar. Altın kaplama bıçağıyla koluna bir kesik atıyor
ve bozkurtların mezarının yanındaki karlara kendi kanıyla tek bir kelime yazıyor. Sorry, yani üzgünüm. Bir özelliği de erkeklerinin dişi kurtlara veya diğer dişi köpeklere kendilerine saldırsalar dahi zarar vermemesidir. Bozkurtların başbuğları kükreyince söğütler, soluk yapraklar uçuşur, dökülür bir nefeste. Soluk yapraklar uçuşur, dökülür bir nefeste. Canımızdır, kanımızdır, her şeyimiz bu vatan. Bastığın yerleri tanı, altında Türktür yatan. Bastığın yerleri tanı, altında Türktür yatan. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Susuz kalsa toprağımız, sularız kanımızla. Susuz kalsa toprağımız, sularız kanımızla. Haydi yiğit, haydi yiğit, haydi yeni akına. Ülkümüzün, gücümüzün, cihan varsın farkına. Ülkümüzün, gücümüzün, cihan varsın farkına. Şehit Bozkurt rahat uyu, sen ölmedin ölmezsin. İntikamın alınacak, bozkurtlar etti yemin. İntikamın alınacak, bozkurtlar etti yemin. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Susuz kalsa toprağımız, sularız kanımızla. Susuz kalsa toprağımız, sularız kanımızla. İçtekiler, dıştakiler ihanetten bıkmadı. Ülkücüler bu vatanı savunmaktan yılmadı. Bozkurtların vatanını savunmaktan yılmadı. Canımızdır, kanımızdır, her şeyimiz bu vatan. Bastığın yerleri tanı, altında Türktür yatan. Bastığın yerleri tanı, altında Türktür yatan. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay. Dünyanın Enleri. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız.